Dostlarım mekanına hoş geldiniz. Bugün biz yine Güvencim'le toplandık ve özgüven konusunu konuşacağız. Sevdiğimiz konulardan biri. Evet çok konuşuluyor ama bence daha da çok konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Evet, kesinlikle. Hoş geldiniz bu arada. Özgüven gerçekten benim böyle çok sevdiğim konulardan bir tanesi ve böyle bununla alakalı çok aslında daha geçmişte de yaptığım hazırlıklar, sunumlar vesaireler var. Benim çok böyle keyif aldığım ve bazen çoğunlukla aslında yanlış da anlaşıldığını düşündüğüm bir konu özgüven. Yani ne demek özgüven? Bir Peki insanın önce neresinden yanlış anlaşılıyor? Oradan girelim mi? Ne düşünüyorsun? tabii ya mesela ben şu konuda aslında insanların hani anlatıcıların değil ama genel olarak insanların yanlış anladığı kısım şu. Mesela çok bağıran, böyle işte her istediğini bir şekilde zorbalıkla yapan, yaptıran, sürekli böyle bir şeylerin çabası içinde olan insanları genel olarak böyle çoğu kişi çok özgüvenli, işte kendine çok güveniyor, her şeyi yapıyor, her şeye el atıyor Hı hı. falan gibi görüyor ama özgüvenin bununla hiçbir alakası yok. Değil Hani mi? özgüven böyle bir şey değildir. Aksine ben hep şöyle düşünüyorum. Hatta ben böyle dediğim gibi bu özgüvenle ilgili çalışmalar yaparken hep diyorum ki özgüven sessiz bir şeydir. Hı Sessizdir. Ama güvensizlik çok gürültülü bir şeydir. hı. Hı. Böyle bağırır, çağırır, ben buradayım der. E, Ben bunu çok güvenli bir duruş olarak Gayet. bulmuyorum açıkçası. Yani hep de konuşuyoruz ya enerjinin iki alanında çok fazla aşırılık varsa tam tersinde çok aşırı gösteriyor kendini. O dediğin bağırma çağırma aslında dediğin gibi belki de içindeki o özgüvensizlik, o aciz Evet, duygusunu kapatmak için sesin yükselmesi hali olabilir. O zaman evet. özgüven nedir diye bir başlayalım. Başlayalım, evet. Yani şöyle, hani inanın genetik bir aktarım mıdır bu konu hakkında çok bilgi sahibi değilim, fikir Hı hı. sahibi değilim. Ama şundan eminim ki sonradan öğrenilebilir. Hı hı. Yani illa böyle genlerinizde bunun böyle bangır bangır bağırmasına gerek yok. Sonradan öğrenilebilir bir şeydir. Ya da böyle bazen bebeklerde bile farklılık vardır ya bazıları daha güvenli hareket eder falan bunu hissedersiniz. Ama sonradan kaybedilebilir yaşanılan deneyimlerle. Evet. O yüzden çok şey bir şey, ince bir nokta. Yaşadığımız deneyimlerle biraz değişebilen bir şey gibi geliyor. Yani evet bir kelime gibi görünüyor ama bence de birkaç kelimenin ve duygunun bileşimi bir şey ve dediğin gibi insanın yetişme tarzı, yetişme yeri, ortamı ve hayata verdiği tepkilerden sonra olsa da kaybedilebilen yoksa bile kazanılabilen bir Anılabiliyor. özellik olduğunu düşünüyorum ben de. Hı 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 hı. Özgüven insanın aslında böyle özgüven dediğin şey öze güven gibi geliyor bana ve dediğim gibi Kesinlikle. birkaç hani bileşen var. Bir kere kendiyle alakalı emin olma duygusu var bence. Cesaret var içinde. Ve kendine karşı şefkat var bence özgüvenin içinde. Çünkü yapamasa da yaparız ya bir gün duygusu bence. Ya da çok istememişim de yapmamışımdır. Yoksa ben onu yapardım duygusu içten içe. Çok kıymetli diye düşünüyorum. Ya şöyle aslında ne var? Hani özgüvende şunu anlarsak zaten yanılırız. Herkesin her şeyi yapabilmesi ya da bir insanın her şeyi yapabilmesi demek de değildir. Hı hı. Ee, Yani ben önce ne anlıyorum biliyor musunuz? Hani bu kadar işte şeyden konuşmadan ilk çıkarımım hep özgüvenle alakalı şu oldu. Özgüven aslında kelime anlamı olarak bile ne demek? Hı hı. Şimdi kime güveniriz bu hayatta? Kimlere güveniriz? Tanıdıklarımıza çok güveniriz. Biz tanıdığımız insanlara güveniriz. Şimdi o özgüven duygusuna sahip olabilmemiz için bizim öncelikle kendimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Doğru. Eğer tanımadığımız bir özümüz varsa, tanımadığımız bir içimiz varsa, tanımadığımız bir potansiyelimiz varsa, gerçekten biz zaten hiçbir zaman sadece o bağıran gruptan olabiliriz. Hı hı. Yani özgüven aslında biraz ne demek biliyor musunuz? İnsanın kendini, kendi potansiyelini çok iyi bilmesi gerek. Yani birini tanımadan dediğim gibi o kişiye güvenemezsiniz ya. Kendini tanımayan, kendini bilmeyen, kendini keşfetmeyen, potansiyelleri bilmeyen insan da hiçbir zaman özgüvenli olamaz. Çok doğru bir Yani şey söylüyorsun. Yani o zaman bu yolda insanın kendini tanıyor olması, tanışması. O da tanışmak da dediğin hani bana göre sen söylerken öyle geliyor. Hani yolda yaptıklarımızla, e, düşe kalka edindiklerimizle.
Ben bunu yapabiliyorum, bunu yapamıyorum. Ama hala kendine bu arada dediğin gibi farkındalık geliştirip o zaman ben bu yapabildiğimin üstüne gideyim. Ee, Kesinlikle. Kendimi geliştireyim bir taraftan da. Bir durmamak hali aslında özgüven. Evet. Yani şey de değil, değil mi? Her şeyi yapabilirim de değil. Ya herkesin ben hani nihayetinde şunu anladım biliyor musunuz aslında özgüvenle alakalı. Hani bu darma dediğimiz olay var ya. Hı hı, Yani herkesin bu hayata bir geliş amacı var. Bir şeyi ama o bir şey her neyse yani bir ayakkabı boyamak olabilir. İşte ne bileyim gitar çalmak olabilir vesaire. Bir alanda yaratılmış herkesin ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani muhakkak hepimiz ama açığa çıkarabilmişizdir ama açığa çıkaramamışızdır henüz. İşte siz o çok iyi olan tarafınızı, o potansiyelinizi keşfettiğiniz anda hı hı, zaten ister istemez o kadar hani o kendi özünüzle tanıştığınız anda o kadar özgüvenli oluyorsunuz ki. hı Ama hı, biz bunu hep ya şöyle büyütülmüşüz Münevver. Hani hep bir insanlarla yarış halinde. hı. Hani çocukluktan beri işte o Evet, Ayşe'yi geçelim, Fatma'yı geçelim, Hasan'ı geçelim. Özgüven böyle bir şey değil. Özgüvende tek rakip sensin. evet, Yani böyle güzel bir şey söylüyorsun. değil mi? Yani Gürültülü sadece senin bağırmak sahip olduğun bir istemiyorsun. şey ve onu bulmakla alakalı. Hani Evet. mesela özgüvenin kırıldığı yerler de aslında belki de senin sadece çevreni yönlendirmesiyle gittiğin yerler ve senin Aynen. potansiyelin olmadığı yerler. Onu da beceremeyince haliyle özgüvenini kaybediyor gibi hissediyorsun. Halbuki bu Aynen öyle. uyanık olmak lazım. Neyin Kesinlikle o içinde kadar çok güzel bir şey heyecanlısın, söyledin. neyi... Hı hı, buyur canım. O kadar güzel bir şey söyledin ki. Hani küçücük bir araya gireyim şunu söyleyeceğim. Hani Einstein'ın sanırım bir lafı var ya. Yani siz bir balığın ağaca çıkmasını beklersiniz. Sonra balığı beceriksizlikle suçlarsınız. Doğru. Yani aynen bunun gibi. Şimdi o durum balıkta bir özgüvensizlik yaratır elbette. Çünkü o onun fıtratı değil. Evet. Yani temel mesele aslında bütün hepsindeki biliyor musun? Temel mesele gerçekten kendi iç potansiyelini bilmek. Ama Hı ya çocuğa bu fırsatı bize de belki biz de bazen çocuklarımıza bu fırsat verilmiyor ki. hı, Hiç kendiyle yarışmıyor ki çocuk. Hep bir başkasıyla. Çocuk kendini tanımıyor, kendi potansiyelini bilmiyor, neler yapabileceğini asla bilmiyor. hı Ama hı, sonra çocuktan özgüvenli olmasını bekliyoruz. Ya çocuk atıyorum çok güzel işte tekvando yapıyor diyelim. Biz çocuk çok iyi yüzücü olsun istiyoruz. Ya derdimiz ne? Bu çocuk yüzmeye gittiği anda elbette ki özgüvensiz bir birey olacak. Çünkü yapamıyorumu öğrenmiş olacak. evet. O zaman özgüven duygusu konuşulurken aslında benim potansiyelim neye bakılması gerekiyor, değil mi? Kesinlikle, Oralarda kesinlikle. kendimizi geliştirmeye devam etmek. Peki, Neler yapabileceğimizi hı hı. bilmek. Peki özgüven işte nasıl kazanılır dediğimiz yer burası herhalde. Kendini bilmekle alakalı, kendi potansiyelini bilmekle alakalı. Peki bu nasıl keşfedilecek? Yani şöyle aslında nasıl diyeyim yani hani o herkesin kendi tanıma Hı yolculuğu hı, biraz kendine hastır, kendine özgüdür ama çoğunlukla kaybetmenin ilk başta aslında sebebine bakmak lazım. Aslında biz birey olarak bence hı hı, özgüvenli başlıyoruz hayata. Yani o yetilerimizle başlıyoruz ama bazı noktalarda işte çeşitli yönlendirmelerle kaybediyoruz. İşte şu noktada mesela şunu aymak lazım. Mesela örneğin çok klasik verilen bir örnektir ya. Mesela işte özgüveni yüksek kişiler topluluk önünde çok rahat konuşabilir hı hı, falan. Hayır. Bakın bu da deneyimleyerek öğrenilebilecek bir şey. İstediği kadar özgüvenli olsun kişi. evet, Ama topluluk önünde konuşmaya başladığında heyecanlanabilir. hı Bu hı, normal bir duygudur. Ama kişi kendini bu konuda eğitebilir. Nasıl? Şimdi niye heyecanlanır? Gerçi bunu neden kaybetmiştir? Aslında bence o yetenek var onda. Şimdi beyin biraz şöyle çalışıyor ya. Geçmişle alakalı deneyimleri hemen hatırlıyor. Aslında bu kötü bir şey değil. Beynin biraz kendi korumasıyla alakalı bir şey. Çünkü biz sürekli bir şey yeniden öğrenmiyoruz. Öğrendiğimiz şeylerle çeşitli davranış kalıpları geliştiriyoruz. Mesela her gün bisiklete binmeyi öğrenmiyoruz. Bisiklete biniyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz, öğreniyoruz. O bizim artık bir kodumuz. Şimdi bu bazen böyle evet hani nasıl diyeyim beynin işini zorlaştırmaması adına güzel bir şey. Fakat bu noktada özgüvenin çok kırıldığı olabiliyor. Çünkü beyin geçmiş deneyimlerini hatırlıyor. Şimdi mesela bir konuşma yapacaksınız ve buna dair geçmişte sıkıntılı bir şey yaşadınız. hı Şimdi beyin bu geçmiştekini alıyor.
şu andan da bir durumunu alıyor. Sonra gelecekle alakalı başlıyor bir simülasyon kurmaya. Hı hı. Gelecekle alakalı bir hayal kuruyor bununla ilgili ki bu hayal de genelde çok olumlu olmuyor o zaman. Çünkü geçmişle ilgili güzel bir deneyim yok. Hı hı. Bu sefer ne oluyor? Bu o kişide strese sebep oluyor. İşte o amigdalayı hemen devreye sokuyor bu durum. Ondan sonra işte elleri terliyor, hızlı nefesler alıyor, kalp atışı yükseliyor. Hadi bakalım bir de fiziksel bir durum başladı. Bu sefer kısır bir döngüye giriyor durum. Eyvah ne yapacağım, nasıl anlatacağım? Hiçbir şey konuşamayacağım. Doğal olarak tabii ki konuşamaya da biliyor hani bunun karşılığında. Evet. Kısır döngüyü kırmamız aslında gerekiyor. Ya bu kısır döngüyü nasıl kırabiliriz? Hı hı. Bu Nasıl örnekten olabilir? gidersek çok güzel bir şey söylüyorsun. Mesela evet, potansiyelim var, ben konuşmak istiyorum, aktarmak istiyorum ama birçok, yani dediğim gibi bu örneğin özelinde gittiğimiz için birçok iyi konuşmacının da ilk başlarda nasıl başladığını anlattıklarında bir sürü pratik yaptıklarını, Tabii ki bir sürü yani taktik aldıklarını, daha önce nasıl yapıldığını, işte sahnenin neresinde dururum, kimlere bakmam gerekir, önüme bakmamam gerekir falan filan, bir sürü şey. Ben kendi deneyimimi söyleyeyim. 2 yıl önce falan başladığımda YouTube videolarına 3 dakikalık videoyu ben 3 saatte çekiyordum. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi yarım saatlik programı yarım saatte çekiyoruz. Giriyoruz, konuşuyoruz, çıkıyoruz. Yani arada belki bir iki bir şey değil mi olursa evet. aksaklık oluyor. Ama bu neden aslında hani dediğin gibi düşmeyeceğim, düşmeyeceğim diye ayaklarına baktıkça o bisiklet sürerken de düşme hali gibi. Ama Evet. onu otomatiğe döndürdüğünde artık bu çok güzel akan, gerçekten istediklerini söyleyebildiğin, düşüncelerini aktarabildiğin bir duruma geliyor. Yani o zaman şu da var. Evet, benim buna potansiyelim var ama potansiyelim var deyip oturmakla alakalı bir durum değil o zaman özgüven. Onun üstüne çalışmakla alakalı bir durum. Yani pratik pratik, gene her şeyde dediğimiz gibi istediğiniz Tabii. kadar özgüveniniz olsun, istediğiniz kadar o konuda yeteneğiniz olsun. Aslında altında yatan en önemli faktörlerden biri de o konu hakkında yaptığınız pratikler. Aynen öyle. Yani konuya çok hakimsinizdir. O konuyu belki en iyi de siz biliyorsunuzdur. Ama işte insanların önünde konuşmak çok enteresan bir deneyim olduğu için çok zor gelebilir. Ya bu o konuyu bilmediğiniz anlamına da gelmez. Yani siz o konuda aslında iyisinizdir, güvenlisinizdir ama bu da öğrenilebilir bir şeydir. Yani zaman içerisinde dediğim gibi o pratiklerle öğrenilebilir bir şeydir. Ama ee, yani hani şunu da söylemek istiyorum. Hani bir topluluk önünde mesela böyle bir konuşma stresi yaşayan bir kişiden yine yola çıkarak konuşuyorum. Şunlar yapılabilir. Birincisi o aslında nerede başlıyordu olay? İlk başlama noktası bir simülasyonla, geleceğe dair bir simülasyona başlıyoruz. Ama geçmişten aldığımız anılar üzerinden başlıyoruz. Ya demek ki o simülasyonla başlarken o olumsuz kısımları birazcık olumluya çevirebilmemiz lazım. O olumsuz örnekleri. Ve şunun çok iyi farkına varmamız lazım. Bu aynı deneyim değil. Yani orada kişi, yer, hani durum denklemini biraz iyi kurabilmek lazım. Birbirinden ayırt edebilmek lazım. Bu aynı deneyim değil. O başka bir deneyimdi, bu başka bir deneyim. Bu ona çok benzeyebilir ama kesinlikle aynısı değil. O Evet. yüzden hani bu ayrıma vardığımız zaman belki beyin biraz rahatlıyor, zihin biraz rahatlıyor ve diyor ki evet şu anda ben farklı bir yerdeyim. Bu o zaman değil. Bunlar o kişiler değil. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Aslında şunu fark ettiğiniz zaman da biraz rahatlayacaksınız. Şimdi insanda şöyle bir kaygı oluyor ya. Yanlış yaparsam, ya yanlış söylersem. Aslında kimse, bakın emin olun kimse sizinle o kadar çok ilgilenmiyor. Evet. Yani o Doğru. yani Kimse sizin hatalarınızın çeteresini tutmuyor diye bir video yapmıştım. Gerçekten çok doğru bir şey söylüyorsun. ilgilenmiyor ki. Herkes en çok kendiyle ilgili bu hayatta. Yani o mesela hani siz orada anlatın ama orada o kişi işte başka bir şey ne bileyim kendini nasıl dinlediğini bile düşünüyor olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden Hatta kimse gözü sizin sizde, belki aklı başka bir yerde bile olabilir. farkına varıyorsunuz bazen öyle ufacık tefecik hataların. Ya biz bile oluyor. Şimdi mesela yayını izliyorum sonradan bakıyoruz şimdi. Ya diyorum şurayı aslında şöyle anlatsaydım daha anlaşılır olurmuş. Neden böyle oradan almışım, buradan karıştırmışım, bir şeyler yapmışım. Ama dediğim gibi onun ben farkına varıyorum belki. Yani herkesin çok farkına vardığı bir durum her zaman olmuyor yani hani bu durum. Evet. O yüzden belki bu da özgüvenin ilk adımlarından birisi olabilir. Herkes kendi hayatıyla çok alakalı. Herkes sizin hayatınızda çok alakalı değil. İşte o şeyden mi ne var?
memnun etme çabası. Hı hı, Yani kendinin dışındaki herkesi memnun etme çabası. hı hı. Bireyi de sanırım en çok özgüvensizliğe sebep olan şeylerden bir tanesi. Az önce de dedim ya, aslında o kendine şefkat göstermek işte bu noktada çok değerli ve kıymetli oluyor. Hata bile yapıyor olsan ya da dediğin gibi ay şunu şöyle anlatsak şimdi daha iyi olurmuş dediğin şey, okey, bunu al cebine koy. Bir sonraki videoda zaten alırsın örneğini, gene kullanırsın. Ee, Aynen öyle. Ya da zaten olduğu kadarıyla evet anlatmışsın, anlatabilmişsin, en azından orada wow, geçen yıl ben bunları bile yapmıyordum deyip kendini orada hani onurlandırmak, değil mi? Ne kadar kıymetli bir durum. Kendine o şefkati göstermek Evet, ve kabul evet. etmek. Hı Hani hı. bu şey bir şey değildir. Hani özgüveni bazıları şöyle algılıyor. Hani böyle bodyciler falan olur ya, böyle işte güvenlidir, her şeyi yapar, her şeyi becerir. Yani bilmiyorum. Benim gözümdeki özgüven böyle bir şey değil, en azından öyle söyleyeyim. Herkesin her şeyi becerebilmesi de değil asla. Hı hı. Herkesin alanında bir şeyi, bir iki şeyi çok iyi becerebilmesidir. Zaten kişi onu fark ettiği zaman var ya, of, Hı. yani of, işte özgüven o zaman başlıyor. Evet. Gerçekten kendini tanımaya başlıyorsun çünkü. Ama burada ufak bir şey de söyleyebilirim. Böyle bir tüyo vermek isterim. Ee, Benim de zaman zaman yaptığım hatalardan bir tanesi. Ben böyle hani kendimle de ilgili konuşmayı seviyorum. Kendim de çünkü eleştiririm yani. Hani öz şefkatliyimdir ama eleştiririm de. Böyle, nasıl diyeyim, gerçekçi bir şefkatim var. Öyle söyleyeyim. Ama Ya mantıklı mesela olan da bu, yani her şeyin üstünü kapatıp o muhteşemim. Az önce ne dedik? Al onu cebine koy, bir cebime. sonraki videoda kullan. Kendini o konuda geliştir, Evet. okey. Ama şimdiki halinde Versiyon. e, şefkat göster. Orada Evet. dediğin gibi gerçekçi oluyor zaten hedefin o zaman. Ve kendini Şey böyle, geliştiriyor oluyorsun. çok çok seviyorum o lafı, biliyor musun? Gerçekçi bir iyimserlik. Yani Hı iyimser olalım elbette ama hı, gerçekçi bir iyimser olalım. Yani bu hani hayata Pollyanna gibi bakmak demek de değil. Şimdi hep şunu söylüyorum. Benim de eskiden özellikle daha sık düştüğüm bir hataydı. hı hı, Ee, Hayallerinizden, bakın özgüveni en çok kıran şeylerden bir tanesidir bu. Hayallerinizden, projelerinizden, planlarınızdan herkese bahsetmeyin. Ve evet. sürekli bahsetmeyin. Bakın, bununla ilgili hatta Yunus Emre'nin falan da sözü var. Bu böyle bizim dinimizde de çok geçen bir şeydir. Böyle her şeyi anlatmayın. Evet. Neden? Aslında bilimsel de bir karşılığı var, biliyor musunuz? Şimdi hayallerinizden, işte projelerinizden herkese bahsetmek iki şeye sebep oluyor. Birincisi, o beynin ödül merkezini uyaran dopaminle alakalı bir şey. Hı Şimdi böyle, siz hayallerinizden her bahsettiğinizde ufak ufak heyecanlar yaşarken o dopaminden aslında sizi en çok ne motive eder? Büyük ödül motive eder. Ama siz o dopaminle beraber böyle ufak ufak bu ödülden küçük küçük parçacıklar koparıyorsunuz. Siz daha, bakın, her anlatmada bunu yapıyorsunuz. Siz daha şey yapamadan, yani o hayalinizi gerçekleştiremeden bir bakıyorsunuz, dopamin bitmiş. evet. Hayaliniz yarıda kalmış. Sizi Evet. motive edecek o güç kalmamış. Bu birincisi. İkincisi de şu oluyor, bakın. Şimdi siz hayalinizden bahsettiniz. İki tip insan var. Bazıları şöyle düşünebilir. Hani o motivasyon emiciler. Ya hayır canım, atma, bu da yapılacak şey mi? Ya neden olmasın? Senin için yapılmayacak bir şeydir ama bu benim hayalimdir. Ben Hı yaparım belki. hı, Hani sizin motivasyonunuzu tamamen kırabilir. hı Ya da anlattınız fakat bir şey oldu, ertelediniz siz bunu. hı, O anda yapmak istemediniz. O anda o denklem tam olarak oturmadı. Bu sefer ne oluyor? Bir rahatsızlık duymaya başlıyorsunuz insanlara karşı. Ya ben bunu yapacaktım, bak yapamadım. hı hı. Bunlar işte gerçekten özgüveni kıran şeyler. Evet. Ve yeni bir projeye adım atmakta da sizi belki biraz tutan şeyler. Ben de mesela hayallerimden bahsetme kısmını hakikaten yapan bir insandım. Hani bu şey demek değil ama asla. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Böyle ben merkezcil bir durum değil asla. Yani işin mutfağında gerçekten fikrine güvendiğiniz, size yardımcı olabilecek insanlarla konuşun. Hı Ama hı, vitrin kısmını paylaşmayın. hı O hı. size kalsın. Ben bunu şey Yani gibi de düşünüyorum. Hani sen söylediğinde e, bence insanın kendisi de yapmış gibi hissediyor. Hani diyorlar ya, üzgünseniz gülüyor gibi yapın ve evet. beyin kendini gülmüş hissediyor. Bence bu olaylarda da var. Hayal ettiğin şeyi konuştukça beyin yaptığını zannediyor. Zaten oldu bitti diyor. Onu tekrar yapma prosedürünün içine alıp seni zorlamıyor ya da hadi kalk yapalım gibi hissettirmiyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. O yüzden Evet, sessiz motivasyon olmak sağlamıyor. gerektiğini. Hı hı.
Hep tohum örneğini de çok veririm. Siz tohumu mesela gömdüğünüzde belirli süre o karanlıkta kalır filizlenmeden önce. Onun o karanlıkta kalma hali zaten onun filizlenmesine sebep ya. Evet. Siz oralarda delik açtıkça, hava soktukça tohumun içine tohumu çürütüyorsunuz. E, Evet. O yüzden o kapalı karanlıkta kalıp biraz demlenmesi, kendi kendine filizlenmesi, filiz olunca herkesin görebilmesi çok kıymetli zaten. Yani bu da aslında şey gibi, çok sevdim bu örneği bu arada. Hı hı, Şey gibi, o sessiz, hani özgüvenin sessizliğiyle alakalı bir şey. hı hı, Yani bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım yerine bunu yaptım. hı hı. Sonucu ortaya koymak bence daha kıymetli bir şey. Yani Evet. o bağıra çağıra, o böyle işte benim buradayım, işte buyum falan. Böyle bir şey değil asla özgüven. Hı hı. Özgüven sessiz, nezaketli, naif bir şey. Öyle çok şey bir şey değil. Harala gürele bir şey olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Ve dediğin gibi bu yaptıkça yaptıkça da gelişen bir şey. Mesela diyelim bugün sabah yürüyüşe çıkacağım dedim ve yürüyüşe çıktım. Geldim. Aa, aferin Münevver ya, bak kendine hani bir söz verdin, yaptın deyip kendime özgüven geliştiriyorum aslında. Ya da sana Evet, özgüven geliştirdiğim gibi, Gülden seninle bugün program yapalım dedik. Yaptık, bak saatinde geldin, sana güven geliştiriyorum ya. Aynı şey evet. aslında ufak ufak şeylerle kendime de geliştirebilirim. Gerçekten bu kadar basit örneklerle kendi özgüvenimizi geliştirebiliriz. Çünkü e, bir söz veriyorum kendime ve yapıyorum. Bu çok gerçekten basit gibi görünse de ama çok kıymetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ay evet, yani hani kendinden başlıyorsun aslında. Evet. Şeyde bile böyle küçük küçük şeylerle başlamak çok önemli. Hani hep verdiğimiz örnek var ya, o topluluk önünde konuşma problemi. Hı Ya hı, bunda bile inanın ilk başta bunları pratik ederken küçük topluluklar önünde yapabilirsiniz. Yani işte kardeşlerinizin, arkadaşlarınızın, annenizin, babanızın, işte eşin, dostun, akrabanın önünde ilk başta yapabilirsiniz o yapacağınız sunumu. hı Hani hı, önceden bir deneme yapabilirsiniz. Bu mesela sizin için bir yol kat etmektir gerçekten. Bir başlangıçtır özgüven için. Zaten böyle hani diyorum ya, ne kadar özgüvenli biri olursa olsun konuşabilme o başka bir şey. O hı birazcık daha deneyim gerektiren bir şey. Hani konuşamayan da işte bunu yapamayan da özgüvensiz demek değil asla. hı. Sadece birazcık daha pratik etmesi gerekiyor belki. Bu örneği verdiğimiz için ben şöyle söyleyeyim. Mesela hayal panosu diyelim. İstediğiniz konuyla alakalı bir hayal panosu oluşturdunuz. Bunu biz örnek konuşmadan gittiğimiz için mesela diyelim işte büyük salonlarda binlerce insanın önünde konuşmak istiyorum gibi bir hayal panosu yaptım. Okey, ama ben bunu yattığım yerde birden o binlerin önüne çıkamam. Hedefler okey uçuk olsun ama gideceğimiz noktalar ulaşılabilir olsun. Mesela dediğin Evet. gibi ben küçük küçük webinarlar yapabilirim, 10 kişiye 20 kişiye sunumlar yapabilirim. Ya da biraz daha geliştirip işte gidip atölyeler yapabilirim gibi gibi. Hem kendimi geliştiririm bu arada, hem topluluk önünde 10 kişi 20 kişi olur, 50 kişi 100 kişi ve hedefe doğru giderim. Ama dediğim gibi o hayali hayal gibi tutup ve hiçbir şey yapmıyor olmak da aslında insanın özgüvenini kıran ve hedefine ulaştırmayan sebepler arasında. Ve ya şöyle, zaten bu hani imgelemenin de en önemli metotlarından bir tanesidir. Ya bir şeyi istiyorsunuz, yapmayı çok istiyorsunuz. Fakat bununla alakalı hiçbir girişimde bulunmuyorsanız işte Niagara şelalelerini görmek istiyorum. Ama hani bu benim hayalim. Ama Aa, bir inşallah. araştırma hani bir araştırma yapmamışım. Hı İşte hı. nasıl gidilir? Nerededir? Orada ne gibi şeyler vardır? Gittiğimde nerede kalabilirim? Bunları hiç bilmiyorum. Sen buraya kadar gel. Diğer taraflar bende. Aa, harika. İnşallah. Şimdi niyeti koydum. Boş yere vermedim o zaman bu örneği Evet, ben ya. evet, Nasıl içinden aklıma geldi. geldi? Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Yani o yüzden bir adım da atmak gerekiyor. Şimdi sen çok iyi bir yazar olmak istiyorsun. Hı hı. Yani böyle bir şeyim var, hayalim var. Ya sen her gün oturup en azından bir sayfa, bir kelime, bir şey yazman lazım ki bununla alakalı hayal kurabilme lüksüne de sahip ol. Yani yoksa ben oturduğum yerden ben işte çok iyi yazar olmak istiyorum. Böyle bir dünya yok. Evet. Hani emek gerçekten gerekiyor. Bir şey için emek vermek, yani çaba demiyorum ama emek vermek gerçekten Sabretmek.
gayretli olmak ve bu konuda kendini odakta tutmak. Aslında her şey Evet, için bu çok kıymetli, bu üçü. evet. Ya, çok güzel konuştuk. Ee, Özgüven çok keyifli bir konu aslında. evet. Üstüne belki birçok şey geliştirilebilir. Sonraki programlarımızda yine devam edebiliriz ama böyle kısa kısa olsun, çok da sıkmadan kimseyi. Ve mesela bazı konular, bazı kelimeler çok geçince gerçekten içi boşaltılıyor gibi oluyor ama ben de içini dolduralım diye özellikle de konuşalım istiyorum. Bu Evet, özgüven de böyle bir şey. Yani özgüven dediğin gibi işte anasının karnından özgüvenli doğanlar var, anasının karnından özgüvenli doğmayanlar var gibi bir şey yok. Yani siz evet. dediğin gibi ailenizde çok özgüvenli yaşamış olabilirsiniz belirli yaşa kadar ama bir İş hayatına girersiniz, bir evlilik hayatı yaşarsınız. Birden bir sürü o özgüveninizi kaybedebilirsiniz. Böyle örneklere de çok denk geliyoruz danışanlarımız arasında. Ya da Kesinlikle. çok ezik başlamış hayata falan filan derken kendini öyle bir hani donatmış, öyle bir geliştirmiş ve çok güzel bir özgüvene sahip olmuş öyle insanlar da var. O yüzden bu kendi içimizde geliştirebileceğimiz bir durum. E, Öğrenilebilir bir şey. Nerede gelişiyor dediğimiz gibi kendinle tanışmakla, özünle tanışmakla alakalı bir durum. Ben En nerelerde, kıymetli kısım. değil Evet. mi? Evet. En kıymetli kısım o. Ya böyle sen anlatırken aklıma bir yandan şey geldi. Böyle bakıyorsunuz işte özgüvenle alakalı bir sürü video Hı hı, YouTube'da da rastlayabiliyorsunuz. İşte özgüveni geliştirmenin 3 metodu, 5 metodu, 7 metodu bilmiyorum. Fakat en önemli şey ben sadece şunu biliyorum. Gerçekten kendini tanıyan, hı hı, kendi potansiyelini, kendi sınırlarını hı çok hı, iyi bilen, başkalarıyla yarışmayıp kendisiyle yarış halinde olan, yani rakip tek rakip kendin. evet. Bunu fark ettiğin zaman zaten o kendi potansiyelindeki işte o varoluşsal amacın neyse onu da ortaya çıkarabildiğin zaman ki bu herkese kısmet olmuyor. Bu Hı çok hı, kıymetli bir kısım bence. O zaman zaten o kadar özgüvenli oluyorsunuz ki. Yani herkesin özgüveni de kendine has. Yani biri dediğim gibi işte belki o bodycidir öyle özgüvenlidir. hı İşte sen çok iyi konuşuyorsundur öyle özgüvenlisindir. hı, hı Ama gerçekten biraz o özünü ve içini bilmek özgüven de benim en önemsediğim şeylerden bir tanesi. Açık toparlamaya hı, çalışıyorum. hı hı, Ve ikincisi de bağıra çağrı olmayan, sessiz, sakin ve naif bir özgüven. Dediğim gibi özgüven sessiz bir şeydir ama güvensizlik çok gürültülü bir şeydir. hı. O zaman söylediğin tek bir şey var bence çok kıymetli. Özgüven kazanmak için ve kendinizde olan özgüveni kaybetmemek için tek rakibiniz kendiniz olun. Başkalarıyla mücadele içinde olmayın diyoruz. Şey, Bugün de o zaman bu kadar olsun bizden. Herkese hoşça kal tamam. diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.